Merhabalar, ben Elif Şahin. Bugün sizlerle beraber Frida'nın nail art'ını yapacağız. Eğer kanalıma abone değilseniz beni desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. Çünkü ben bu videoları yaparken çok keyif alıyorum. Daha doğrusu nail art yapmayı çok seviyorum. Yaparken de sizler için videoya kaydediyorum. Ama sizler de beni beğenirseniz en azından daha çok motive olurum. Neyse, beğene bastıysak hadi başlayalım. Benim böyle ten rengi tonunda, yani böyle istediğim tonda boyam olmadığı için kahve tonunda, yani böyle nude tonundaki bir ojemle beyaz ojeyi biraz karıştırarak rengini açtım. Özellikle de koymak istedim ki hani farklı renkleri birbiriyle karıştırarak kullanabilirsiniz diye. Hani yapabilirsiniz bu anlamda. Ben ojemi sürmüştüm. 2 kat oje sürdüm. Her katını 30 saniye beklettim. Ondan sonrasında üzerine cleanser'la sildikten sonra tasarımı yapmaya başladım. Yüzünü yapmak için ilk önce ten rengi için yaptığım boya ile beraber böyle biraz yuvarlak bir şekil çizdim. Sonra o şekli çizdikten sonra vermek istediğim şekle uygun, yani yüz şekline uygun olacak şekilde düzeltmelerini yapmaya başladım. Hem bir yandan doldurmaya başladım. Burada gördüğünüz kısımlar kulakları bu arada. Kulaklarını yapıyorum. Çünkü küpe falan da yapacağımız için oradan bir kulak formunu vermem gerekiyor. Şimdi içini doldurdum. Tamamen güzelce doldurmaya dikkat edin. O yukarıda çıkıntı yaptığım şey saçımızın bu ortasındaki görüntü olacağı için o kısmı unutmayın. Bunu yaptıktan sonra bir 30 saniye bekledim. Daha sonra siyahla beraber Frida'nın kafasındaki çiçeklerin olduğu kısmın yerini ayarlamak için siyah saç kısmını yapmak için siyah boyayla beraber yüz hattının üst kısmını çizmeye başladım. Kullanırken ince fırça kullanıyorum. Biraz böyle kamerayı çekerken yana kaymış, kusura bakmayın. Bunu çözeceğim diye düşünüyorum. Daha iyi çekeceğim inşallah. Bazen çünkü tasarımı yaparken kendimi kaybediyorum. Video çektiğimi unutabiliyorum. Böyle iyice yakınlaştırıp detaylı bakıyorum. Yanlış var mı, eksik var mı diye. Şekli çizdim. Yukarıya düz bir şekilde değil, böyle çiçek yeri yapacağım için dalgalı şekillerde bırakarak yaptım. Şimdi içini yavaş yavaş bir yandan dolduruyorum. Bu arada bunların görsellerini, yani video olarak evet var ama ayrıyetten Instagram sayfamda bunların fotoğraflı, yani aşama aşama fotoğraflarını da paylaşıyor olacağım. O yüzden sayfamı takip ederseniz hem yaptığım işlemleri görebilirsiniz hem de bu tasarımların fotoğraflı halini görerek, kaydederek daha sonra yapmak istediğinizde hem videodan destek alabilir hem de bunu kullanabilirsiniz. Saçı bitirmek üzereyim. Bitirdim. Yine 30 saniye bekletiyorum. Işıkta LED ya da UV ışık hangisi varsa. Burada biraz hızlı geçtim çünkü çok kaydırmışım. Kaş kısmını çizdim. Kaş kısmını çizerken çok iyi odaklanmam, görmem gerekiyordu minik olduğu için. O yüzden o kısım kötü olmuş. Biraz çizilmiş halini görüyorsunuz. Zaten bunu Frida'yı yapıyorsanız zaten rahatlıkla kaş kısmını yaparsınız. Şimdi kırmızı boya ile beraber dudağını çizeceğim. İlk önce böyle topuçlu olan fırçayı kullandım. Baş taraftan dudağın üst kısmını toplarla beraber belirginleştirerek fırçayla beraber çizdim. İlk önce üst kısmını tamamladım, sonra altını yaptım. Açıkçası çok dudak kısmı istediğim gibi olmadı çünkü kameraya göstermeye çalışırken rahatlıkla bakamadım. Ama sonunda tamamladım. Siz eminim benden çok çok daha güzel de yaparsınız. Dudağı yaparken birazcık tabii küçük olduğu için ister istemez uğraşıyorsunuz güzel olsun diye. Bitirdikten sonra da ağzının alt kısmından dudağın alt kısmını tamamladım. Bunu yaptıktan sonra, bu işlemi bitirdikten sonra da direkt kurutmaya koydum. Çıkardım. İstiyorsanız kurutmaya da bilirsiniz. Kulak kısmına geçtim. Kulağına ilk önce 2 kulağına da
yine küçük top başlıklı fırçayla beraber top yaptım. Sonra altına minik kalpler oluşturdum. Sonra o kalplerin altına da tekrar nokta koyarak biraz böyle sarkaç tarzında bir görüntü verdim. Uzun bir görüntüsü olsun diye. Onları da güzelce çizdim. Daha sonrasında yine şey yaptım. O kısmını bilerekten kuruttum. Çünkü saç kısmına geçeceğim. Hani elimde ip de bozulsun istemedim ya da fırçadan bir şey değerse sildiğimde yaptığım kısımlar bozulmasın diye. Ama tabii burada isterseniz şey de yapabilirsiniz. İşte dudağı, işte kulağı yapıp, işte kafasındaki çiçek kısmını da yapıp ondan sonra direkt kurutmaya koyabilirsiniz. Zamandan kazanırsınız. Ama birazcık ince işçilik istediği için ne olur ne olmaz diye ben cihazıma koyuyorum, kurutuyorum. Şimdi dalgalı olacak şekilde çiçek kısmını çiziyorum. İlk önce ana çizgisini oluşturuyorum. Ondan sonra içini boyayacağım. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş yapıyorum. Bu kısımları bilerekten biraz yavaş bıraktım rahat görün diye. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş dolduruyorum. Biraz da sanki fazla mı yavaş bıraktım? Neyse. Devam edelim. İşte birazcık şey oldu. Ya bir öneriniz varsa bu videoları çekerken daha rahat nasıl gösterebilirim? Vallahi bütün fikirlere açıkçası açığım. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Daha sonra bu gül desenini belirginleştirebilmek için çok az bir siyah kırmızı ile karıştırarak bir tık daha böyle bir buçuk ton, 2 ton gibi bir farklılık oluşturarak kırmızının üzerine gül desenini vermek için değişik şekillerini oluşturdum. Tabii maalesef ışık vurduğu için ve bizim ojelerimiz de parlak olduğu için üzerine bir top kat sürmüyorsak doğal olarak şey olarak kamerada gözükmüyor. Ama fotoğraf halini gördüğünüzde, yani Instagram'dan bakarsanız fotoğraf halini gördüğünüzde çok daha net bir şekilde kafada gül desenini veren hafif böyle bir koyu kırmızılığı fark edersiniz. İşte bu kadar. Şimdi ben Uno'nun top katını kullandım. Siz de eğer istiyorsanız herhangi bir top kat kullanabilirsiniz. Tabii top kattan önce mutlaka 1 dakika boyunca yaptığım tasarımı kuruttum. Ve bitti. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.